İran'ı Türkler mi yoksa Pehleviler mi yönetecek ya da hiçbiri, rejim olduğu gibi devam mı edecek? Evet, bu soru birçoğunuzun aklını kurcalıyor olabilir. O yüzden gelin detaylıca analiz etmeye çalışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı da unutma. İran en gizemli ülkelerden birisi. Şu anda protestolar ülkenin birçok yerine yayılmış durumda. Her ne kadar internet erişimi kesilmiş olsa da silahlı kuvvetler ve sivil vatandaşlar arasında yaşanan arbedelerde ne yazık ki can kayıpları olduğunu biliyoruz. İran yetkililerine göre bu protestoları İsrail ve ABD destekliyor. Yaptıkları açıklamayı aynen veriyorum. 28 Aralık'ta başlayan protestolar barışçıl ve meşruydu. Hükümet derhal ilgili taraflarla görüşmelere başladı ve protestocuların taleplerini dinledi. Gösteriler şiddete dönüştü. Ancak güvenlik güçleri olaylara sakin bir şekilde müdahale etti. Güvenlik güçlerine ateş açıldığına dair kanıtlarımız var. İran'daki protestolara Amerikan ve İsrail müdahalesine dair belgelerimiz var. İran'daki durum şu anda tamamen kontrol altında. Evet, açıklama aynı bu şekildeydi ama buraya izninizle bir yorum katacağım. Çünkü dostlar, kontrol altında dedikleri olaylar ne yazık ki çok ağır bedellere sebep oldu. X'te gördüğüm videolar çok iç karartıcı ve YouTube kuralları gereğince burada yayınlayamıyorum. Gelelim işin Trump ve Pehlevi boyutuna. ABD Başkanı İran'ı tehdit etmeyi sürdürüyor. Öte yandan dün yapmış olduğu açıklamaya göre İran müzakere etmek için onları aramış. Sanırım ABD tarafından hırpalanmaktan yoruldular. Hayır, bu cümle benim değil, Trump'ın sözü. Öte yandan Rıza Pehlevi İran'a dönmek için hazır olduğunu dile getirdi. Daha sükse olansa bunun için ABD ve İsrail'den yardım istemesiydi. Açıklamasında halkı sokaklara davet etmekle kalmayıp İran devlet yetkililerine saldırmaları gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve sevgili İran'ımızı geri almak için ulusal ayaklanmanın yeni bir aşamasını ilan ediyorum. İran içinde şehirlerin ve ana caddelerin ele geçirilmesi ve kontrol altına alınmasının yanı sıra rejimin yalan propagandası yapmaktan ve iletişim kesmekten sorumlu tüm kurum ve kuruluşları meşru hedef olarak kabul edilmektedir. Devlet kurumlarında çalışanlar ve silahlı kuvvetlerle güvenlik güçleri mensupları halkın safına katılmalı ve milletin yanında yer alma fırsatına sahip. İran dışında bulunan tüm İran büyükelçilikleri ve konsoloslukları İran halkına aittir ve artık bu binaların İslam Cumhuriyeti'nin utanç verici bayrağı yerine İran'ın ulusal bayrağıyla süslenmesinin zamanı gelmiştir. Yalnız değiliz. Küresel yardım da çok yakında gelecek. Bu gerçekten çok ciddi bir tehdit. Evet, İran şu anda ikiye bölünmüş durumda. Pehlevi yanlıları da rejim yanlıları da sokağa indi. Ama İran gerçekten göründüğünden çok daha büyük bir ülke. Yaklaşık 90 milyon nüfusuyla Orta Doğu'nun en kalabalık ülkelerinden birisi ve etnik kimlik açısından çok zengin bir coğrafya. Öte yandan bu büyük nüfusun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyor. Zaten Mesut Pezeşkiyan da Türkçe konuşabilen, açıkça ben Türk'üm diyebilen bir siyasetçi ve İran hükümetinin başında. Peki o bu protestolar hakkında ne düşünüyor? Gelin bir de onu dinleyelim. Yurt dışından teröristleri ülkeye getirdiler. Camileri ateşe verdiler. İnsanları ateşe verdiler. Hatta bazılarının kafalarını kestiler. Bu insanlar bu ülkeye ait değiller. Bu ülkeye ait olanlar protesto etsinler. Biz de onların protestolarını dinleyip çözüm bulalım. Sevgili halkımızdan daha önce olduğu gibi bu mahallede toplanmalarını ve ayaklanmalara izin vermemelerini rica ediyorum. El ele verip oturup bunu çözelim. Evet, İran gündemi kısaca böyle. Ama perde arkasını daha derinlemesine analiz yapmamız için hem İran'ın Türk yönetim geçmişini hem de Pehlevileri daha iyi anlamamız gerekiyor. Cevaplara başlamadan önce İran'da yaşayan Türklerden de söz etmek gerekiyor. İran devletinin Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan olarak tanımladığı bu eyaletler Azerbaycan vatandaşları tarafından Güney Azerbaycan olarak adlandırılıyor. Tebriz, Urmiye, Erdebil ve Zencan gibi önemli şehirlerde yaşayan Azerbaycan Türklerinin nüfusu yaklaşık 25 ila 30 milyon dolaylarında.
Bu sayının 40 milyona kadar ulaştığını iddia edenler de var. Ama bunu doğrulayabilecek resmi belgelerimiz mevcut değil. Zira İran devleti bu konuda net veriler paylaşmayı pek fazla sevmiyor. Ancak resmi bir örnek vermem gerekirse 2010'lu yılların başında Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'i İran nüfusunun %40'ı Türkçe konuşuyor şeklinde açıklama yapmıştı. Bu oran gerçekten küçümsenebilecek bir oran değil. Dolayısıyla bu da İran'daki 31 eyaletin ikisinin neden Azerbaycan adını taşıdığını kısaca özetliyor. Ancak İran'daki Türkleri yalnızca Azerbaycan Türklerinden ibaret saymak doğru değil. Çünkü bu topraklarda yaklaşık 2,5 milyon İran Türkmeni, 1 ila 2 milyon arasında Kaşkay Türkü ve yaklaşık 2 milyon Horasan Türkü yaşıyor. Lafın özü, İran'daki Türkler İran'ın geleceğini şekillendirebilecek güce ve nüfusa sahip. Velhasıl şimdi gelelim İran'daki Türk yönetimi olan Kaçarlara ve onları yıkan Pehlevilerin kim olduğuna. Kaçar İmparatorluğu ya da diğer adıyla Yüce İran Devleti, Azerbaycan Türkleri tarafından kurulmuş bir hanedandı. Bu topraklarda neredeyse 200 yıla yakın bir dönem boyunca hüküm sürdüler. Ancak Fethali Şah döneminde İran, Rusya ve İngiltere gibi büyük güçlerin ciddi baskısı altındaydı. Özellikle Rusya ile yapılan savaşlar sonrasında imzalanan Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları İran'ın Kafkasya'daki topraklarını kaybetmesine yol açtı. 1925 yılında Rıza Han'ın kendisini Şah ilan etmesiyle Türk Kaçar Hanedanı sona erdi ve böylece Pehlevi dönemi başlamış oldu. İşte asıl kırılma noktası da burada yaşandı. Rıza Pehlevi, Farsçayı ülkenin tek resmi dili haline getirmek amacıyla Türkçe ve diğer resmi dillerin kullanımını ciddi şekilde kısıtlandırdı. Okullarda ve kamu kurumlarında Farsça dışındaki diller yasaklandı. Bu durum Türklerin kendi dillerinde eğitim almasını ve kültürel değerlerini yaşatmasını büyük ölçüde engelliyordu. Sonrasında İran İslam rejimi yönetimi devraldı ve Türklerin hem yönetimde hem de dilde geri plana atılması sürdürüldü. Günümüzde ise İran nüfusunun ciddi bir bölümünü Türkler oluşturmasına rağmen ülkede Türkçe eğitim hala yasak. Şimdi Türkler bu protestoların neresinde diyecek olursanız, kısaca onların Pehlevi'yi desteklediğini düşünmüyorum. Ancak Hümeyni'yi de %100 desteklemiyorlar. İran Türklerinin çok büyük bir yüzdesi bu iki rejimi de doğrudan reddediyor. Bu noktada kafanızda İran'ı Türkler yönetebilir mi sorusu da canlanmış olabilir. Bunun cevabı için İran'daki siyasi sistemi anlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi İran 1979 İslam devriminden sonra teokratik bir cumhuriyet haline geldi. Bu yapıda en yüksek otorite ise dini lider olan Ayetullah'ta. Ancak halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve meclis de sistem için önemli bir rol oynuyor. Mesela seçimle başa gelmiş olan Pezeşkiyan, İran medyasına verdiği röportajlarda açıkça "ben Türk'üm" demiş birisi. Öte yandan annesinin ve babasının Türk olduğunu, evde çocuklarıyla Türkçe konuştuğunu ve Türklüğüyle gurur duyduğunu belirten birisi. Ancak Pezeşkiyan her ne kadar İran tarihinde ilk Türk Cumhurbaşkanı olsa da ülkeyi tam anlamıyla yönetme yetkisine sahip değil. Anayasayı Koruyucular Konseyi denilen bir konsey onun yetkilerini sınırlandırabilir. Bu konsey adayların seçimlere katılımını denetleyen en önemli kurum. İstenildiği takdirde bir adayın seçimlere girmesini ya da süreci kazanmasına rağmen onu geçersiz kılma yetkisine sahip. Öte yandan bir diğer önemli güçse Ayetullah makamı. Dini lider seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandırabilecek bir konumda. Kaldı ki ülkede protestolarda genelde daha çok Ayetullah makamıyla alakalı. Ruhullah Hümeyni protestolardaki asıl hedef. Ama şu bir gerçek ki İran'daki Türkler protestoları kendi propagandasına çeviren Pehlevi'yi de istemiyor. İran şu anda gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyor. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Eminim İran'daki bu protestoların ve olası bir rejim değişikliğinin Türkiye'ye de olumsuz yansıyacağını düşünenler var. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 200.000 yolunda kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın. Zaten dünyanın bundan başkasına da ihtiyacı yok.